Değerli dinleyicilerim, bu korku hikayesinde Derince isimli bir köyde çobanlık yapmış olan bir adamın gençlik yıllarında bir bebeğin cinlere kurban edilmesiyle ilgili olarak şahit olduğu korkutucu olayların hikayesini onun ağzından anlatacağım. Hikayeye geçmeden önce sizlerden ricam, kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olmanız. İyi dinlemeler. İsmimin gizli kalmasını tercih ederim. Onlar beni korkutuyorlar. Gördüklerimi ve duyduklarımı anlatacağım. Derince köyü çok güzel bir köydü. Köy, yazları çok sıcak olmasına karşın insanları çok soğuktur. Ben şu an 49 yaşındayım. Maddi durumum şimdi iyi ama 18 yaşında bir gençken çok çalışmak zorundaydım. Bu yüzden çobanlık yapmak için Derince köyüne gelmiştim. Köyün muhtarını buldum. Bana kalmam için kıytırıktan bir yer tahsis ettiler. Nasıl diyeyim? Tabiri caizse ahır gibi bir yerdi. Hiç şikayet etmedim. Buna da şükür dedim. İlk gün Fevzi isimli bir amcanın koyunlarını gütmek için anlaştım. Patika bir yolun kenarında bulunan çimenlik alana hayvanları bıraktım. Akşam ezanı okununca koyunlarını Fevzi amcaya teslim edip günlük yemeğimi aldım. Eve doğru giderken bir evden kavga sesleri duydum. "Şeytanın doğurduğu" diye adam karısına bağırıyordu. Kadın adama, adam kadına karşılıklı olarak sövüp sayıyorlardı. Meselenin ne olduğunu anlamamıştım. Kendimin bu kadar derdi varken milletten bana ne dedim. Geçtim gittim. Köye gelişimin üzerinden neredeyse bir ay geçmişti. Ben de bu süre içerisinde köye iyice alışmıştım artık. İnsanları tanıyordum. Küçük bir köydü zaten. Bir gün köyün çobanı olarak kalmam için bana tahsis edilmiş olan o ahır gibi evimde uyumaya çalışırken pencereden bir kadın gördüm. Sayalıydı, yani yüzü burnu örtüyle kapalıydı. Elindeki bebekle acele acele bir yere gidiyordu. Zaten dikkatimi çekme sebebi de bu acelesiydi. Elinde bir de çuval vardı. Merakımdan dolayı düştüm peşine. Kadın bir süre sonra bir ağacın altına varmıştı. Dilek ağacıydı sanırsam. Ağacın dallarında bir şeyler asılıydı. Kadın yere bir şeyler çizdi ve bağıra bağıra şimdi ne olduğunu hatırlamadığım Arapça bir şeyler söyledi. Söylediği o sözleri birkaç defa tekrarladı. Ağlamakta olan bebek susmuştu. Kadın bebeği çuvala koyup ağacın dibine bıraktı. Sonra oradan koşarak uzaklaştı. 5-10 dakika bekledim. Çuvalda ne ağlama sesi var ne de başka bir şey. Çocuğu çuvaldan çıkardım. Eve götürdüm. Uğursuz kadın çocuğun üzerine kanla bir şeyler yazmıştı. Apar topar muhtarın kapısını çaldım. Bana saçma cevaplar vermişti. Kalbini kırmamak için oradan uzaklaştım. Evimin önünde o kadını gördüm. "Emaneti ver, yoksa öldürürüm" dedi. Elinde orak vardı. Ben de bebeği verdim. Annesi sonuçta diye. Ertesi sabah koyun gütmeye gittim. Bir ağacın altına yattım. Ama burnuma çok kötü bir koku gelmişti. Hemen arka tarafında bir çukur gördüm. İçinde bebeğin ölüsü vardı. Üzerinde de kocaman bir kağıt. Arapça bir şeyler yazılıydı. O zamanlar sadece 18 yaşında bir gençtim. Ve ister istemez bu işe karışmak istemedim. Bebeğin cesedini orada bıraktım. Koyunları sahibine götürmek için eve gidiyordum. Geç kalmıştım. Köye zifiri karanlık çökmüştü. Aynı evden kavga sesleri yükseliyordu. Camdan gizlice baktım. Kadın kocasını sürekli tehdit ediyordu. "Kimseye söyleme, yoksa seni öldürürüm" diyordu. Sonra birden durdular. Kadın cama doğru baktı. Işıkları kapadı. Korkudan ter içinde kaldım. Kaçmak istedim. Ancak peşime takılırlar diye ses çıkarmadım. Yan odaya geçti. Kapı çarpma sesi duydum. Yine camdan baktım. Kadın yere çökmüş, duvardaki gölgeye bir şeyler diyordu. Ama Arapça bilmediğim için ne dediğini anlamadım. Oradan uzaklaşıp eve geldim. İyi bir para toplamıştım. Annemlerin yanına dönmeye karar verdim. Son kez bir yatsı namazı kılayım dedim. Camide 10-15 kişi vardı. Namazı tam bitirdik, dışarı çıktık. O, karısıyla kavga eden adam kapıda bekliyordu. İmama saldırmaya başladı. Güç bela ayırdık.
karımı öldürdün deyip duruyordu. Bütün mahalleli eve gittik. Kadın kendini odada asmıştı. Olaylar karşısında kanım donmuştu. Nasıl bir köye gelmiştim ben? Kadının kendini astığı oda çok kötü kokuyordu. Bir odayı gazetelerle kapatmışlar, odada ayinler yapmışlardı. Hemen köyün muhtarı jandarmayı aramıştı. Jandarma olay yerine gelip herkesin ifadesini almıştı. Kadının kocası ifadesinde meğerse küçük çocuklarını cinlere kurban ettiğini söylemiş. Fakat bebeği neden kurban ettiklerini bir türlü söyletememişler. Daha sonra adamın akli dengesini kaybettiği gerekçesiyle akıl hastanesine sevk etmişler. Bu ürkütücü olayın sırrı halen çözülememiş. Olaylardan bir süre sonra ben de bazı varlıklar tarafından her gece korkutuluyordum. Biri bana baskı uyguluyordu sanki. Nefes alamıyordum. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Daha sonra artık bir an önce bu köyden ayrılmam gerektiğini anladım. Köyü terk etmiştim. Köyü terk ettikten sonra Allah'a şükürler olsun ki bir daha tuhaf olaylar yaşamadım. Halen köyde bazı paranormal olayların devam ettiğini duymuştum. Köyün nüfusu giderek azalıyormuş. Özellikle bebeğin kurban edildiği yerde ve kadının kendini astığı yerdeki evde tuhaf sesler ve bebek ağlama sesleri geliyormuş. O eve ve bebeğin kurban edildiği yere kimse korkudan gidemiyor, önünden dahi geçemiyormuş. Ayrıca köyde en tuhaf olan bir olay da köyde hiç bebek doğmuyor, doğsa bile hemen ölüyormuş. Bu olaylardan sonra herkes köyü tamamen terk etmiş. Bu olaylar ve yaşadıklarım aklıma her geldiğinde ürkerim. Allah bu tür olaylardan hepimizi korusun. Değerli dinleyicilerim, bu korku hikayemizin de sonuna geldik. Hikayeyi anlatırken sürçülisan ettiysem affola. Bu hikaye hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan önceden haberdar olmak için açıklama kısmındaki Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.